Güneşin ilk ışıkları ormanın derinliklerine süzülürken, genç ve zarif geyik yeni bir güne huzur içinde gözlerini açarak uyanır. Susayan geyik, ormanın en sakin ve en berrak köşesi olan Kristal Göl'e doğru çiçekli yollardan geçerek ağır adımlarla yürür. Göl kenarına ulaştığında suyun yüzeyi pürüzsüz bir ayna gibidir. Geyik başını yavaşça eğerek kendi yansımasına dikkatle bakar. Kendi yansımasını daha önce hiç bu kadar net görmemiş olan geyik, sudaki görüntüsünden büyülenerek şaşkınlık içinde kalır. Suyun içindeki yansımasında özellikle başının üzerindeki görkemli ve dallı budaklı yapı geyiğin tüm ilgisini üzerine çeker. Geyik başındaki boynuzların ne kadar büyük ve sanatsal olduğunu fark edince başını gururla dikleştirip heybetle havaya kaldırır. "Bu ormanın en yakışıklı geyiği benim," diye düşünür ve boynuzlarını başının üzerinde ağır bir kral tacıymış gibi taşımaya başlar. Altın saat ışığı boynuzlarına vurdukça dallar adeta saf altından yapılmış heybetli birer sanat eserine dönüşerek parıldar. Renkli kuşlar gelip bu muhteşem dalların üzerine neşeyle konar. Geyik ise hayranlık uyandırmak için heykel gibi sabit durur. Geyik, boynuzlarının her geçen gün daha da görkemli hale gelmesini ve tüm orman canlılarının ona hayran olmasını hayal eder. Boynuzlarına hayranlıkla bakarken, gözü aniden suyun içindeki bacaklarına kayar ve gördüğü manzara karşısında moralini bozar. Kendi bacaklarını çok ince, zayıf ve çirkin bulur. Bu bacakların başındaki o ağır taca hiç yakışmadığını düşünerek hüzünlenir. "Neden böyle incecik ve güçsüz bacaklarım var?" diye söylenir. "Keşke bir aslanınki gibi kalın ve güçlü patileri olsaydı," diye diler. Bacaklarından utanan geyik, onları uzun otların arasına gizlemeye çalışır. Sadece muhteşem boynuzlarının görünmesini ister. Kendini kusurlu ve mutsuz hissederek boynuzlarının yükünü taşıyan bu zayıf bacaklarla yavaşça gölün kıyısından uzaklaşır. Ormanın huzurlu sessizliği, aniden çalıların arasından gelen sert bir hışırtı ve uzaktan duyulan kurt ulumasıyla bıçak gibi bölünür. Yaklaşan büyük bir tehlikeyi sezen geyiğin kulakları dikilir. Kalbi korkuyla hızla atmaya başlar ve etrafı panikle gözlemler. Hiç vakit kaybetmeden ormanın derinliklerine doğru büyük bir hızla koşmaya başlar. Korku artık tüm bedenini sarmış durumdadır. O beğenmediği incecik bacakları onu rüzgar gibi hızlandırıp yerden keser ve avcıyla arasındaki mesafeyi hızla açmasını sağlar. Geyik koştukça o cılız bacaklar ona güç verir. Her adımda avcı geride kalır ve geyik özgürlüğüne doğru hızla ilerlemeye devam eder. Daha güvenli bir yer bulma umuduyla ağaçların sıklaştığı karanlık bölgeye dalar. Ancak dalların yoğunluğu onu bir tuzağa çeker. Bir anda o çok sevdiği devasa boynuzları alçak bir ağacın dallarına sıkıca takılır ve geyiği olduğu yerde hareketsiz bırakır. Gurur duyduğu boynuzları şimdi en büyük engeli olmuştur. Ne kadar çırpınsa da dallardan kurtulmayı bir türlü başaramaz. Avcının sesi tekrar yaklaşırken, geyik hayatta kalmak için son bir gayretle tüm gücünü o çelimsiz bacaklarına verip yüklenir. Bacaklarının sağladığı büyük destekle zıplayıp boynuzlarını dallardan kurtarır ve bir ok gibi fırlayarak açık alana ulaşır. Avcının ulaşamayacağı kadar yüksek ve sarp bir kayalığın üzerine çıkan geyik, güvenli bölgeye ulaştığı için derin bir nefes alır. Onu tehlikeden kurtaran ve buraya kadar hızla taşıyan ince bacaklarına minnetle bakar, artık onlardan utanmak yerine gurur duyar. Başındaki ağır boynuzlara dokunarak onların sadece bir süs olduğunu ve bazen tehlikeli bir yüke dönüştüğünü olgunlukla anlar. Geyik artık dış güzellik yerine kendisini ayakta tutan ve zor anlarda koruyan gerçek değerlerine önem vermeye kesin karar verir. Görünüşteki güzellik yanıltıcı olabilir. Asıl değerli olan bizi zor zamanlarda koruyan ve bize hizmet eden içsel güçlerimizdir.